Bugünkü soğuk vakamızda, tam 43 yıl sonra çözülen davanın arkasındaki rahatsız edici hikayeyi konuşacağız. Ayrıca ihmallerle ve kalp kırıklıklarıyla dolu trajedinin videosuna, gizemine şahit olacağız. Hazırsanız, bol gerçek görüntülü, bir soğuk bir gizem başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. New York'un Queens ilçesinde bulunan Jamaica mahallesine gidiyoruz. Bu mahallede nüfusun çoğunluğu Afro-Amerikan, Karayipler ve Orta Amerikalılardan oluşuyordu. Burada yaşayan bir asker olan George Clarence Sides, 1. Dünya Savaşı'nda Amerika adına savaşmıştı, aynı zamanda gaziydi. Sadece 29 yaşındayken, savaşın da getirdiği psikolojik etkiler sebebiyle, kabuğuna çekilmeyi, sade bir hayat yaşamayı tercih etti. Tek başına, şirin küçük evinde yaşıyor, hayatını bir şekilde devam ettiriyordu, içine kapanıktı, kimseye güvenmezdi. Sadece gündelik, haftalık ihtiyaçlarını giderirdi, örneğin berbere gider, bankaya uğrar, market alışverişini yapardı, fazlası olmazdı. Yanında çokça nakit para taşıdığı da çevresindekiler tarafından bilinirdi. 10 Aralık 1976 tarihinde, her zamanki gibi, sabah 10 civarında evinden ayrıldı. Ancak bu ayrılış, Sides'ın evinden son çıkışı olacak, o akşam eve dönemeyecekti. Ne o gün, ne ertesi gün, ne de ondan sonraki gün, kendisinden bir daha, asla haber alınamadı. Sides'dan haber alamadan, tam 5 gün geçti. Arkadaşları ve onunla günlük görüşen kişiler, yetkililere haber verdi. Sides'ı arama çalışmaları başladı, ancak tarihin 1976 olduğu ve teknolojinin de gelişmediği hesaba katılırsa, yapılacak pek bir şey yoktu. Arkasında, hiçbir iz bırakmadan gerçekleşen bu kayboluş için, ortaya atılacak sadece teoriler vardı. O gün gittiği yerleri bile belirleyemeden, Sides'ın bu gizemli kayboluş davası, hızla soğumaya başladı. Belirli aralıklarla tekrar ipuçlarını bir araya getirmeye, fikir yürütmeye başladılar, ancak asla çözemediler, ta ki, Sides'ın kayboluşundan, tam 43 yıl sonrasına, 2019 yılına kadar. 2019 yılının Mart ayında, 50'li yaşlarında bir kadın, polisleri aradı. Ve zamanında korkunç bir cinayetin, görgü tanığı olduğunu düşündüğünü, ancak emin de olamadığını söyledi. Çünkü o yaşlarda çocuktu, çok küçüktü, yanılıyor olabilirdi. Queens Cinayet Masası dedektifi Eric Contreras, bu davayla ilgilenen memurdu. 31 yaşında olan dedektif Contreras, Sides ortadan kaybolduğu sırada, hayatta bile değildi. Ancak, polislik kariyerinin başından beri, bu dava çok ilgisini çekmiş, sürekli mevcut kanıtlar üzerinden, teoriler sunmaya çalışmıştı. Genç ve kendini işine adamış bir dedektifti ve bu kadını dinlemek için karakola çağırdı. Bu kadın, henüz 11 yaşındayken, 1976 yılında yaşanan olayı, dedektiflere anlatmaya başladı. Annesinin erkek arkadaşının, bir cesedi parçalara ayırdıktan sonra, evinin bahçesine gömdüğüne tanık olmuştu. Kurbanı tanımıyordu, ancak detayları çok iyi hatırlıyordu ve dedektiflere adresi verdi. Yıllar sonra gelen, bu ilginç itiraf karşısında polisler, neden yıllarca sessiz kaldığını sordu. Çocuk olduğu için, annesinin ve o kişinin kendisine yapacaklarından, doğal olarak korktuğunu söyledi. Artık bu vicdan ile yaşayamıyordu, itiraf etmesi gerektiğine karar verdi. İsmi açıklanmayan bu kadının, erkek arkadaşı ise, uzun süredir aynı mahallede ikamet eden, Martin Motta olarak belirlendi. İlginç bir şekilde Martin Motta, erkek kardeşiyle birlikte, aynı mahallede bulunan, bir berber salonu işletiyordu. Muhtemelen George Sides'ın, bilinen son varış noktası, bu berber salonuydu. George Sides, kaybolduğu yıl olan 1976'da, sadece 29 yaşındaydı. Ayrıca, olaydan kısa bir süre sonra berber kapatılmış, ancak dedektiflerin, bu berber salonunun kapatılışını, kayıp olan Sides ile ilişkilendirmesi, 43 yıl sonra olacaktı. Polisler için, aldıkları detaylar oldukça yeterliydi, 43 yıl geçmiş olmasına rağmen, karşılarında,
dün gibi olayları hatırlayan bir kadın vardı. Ancak bu ihbar asılsız da olabilirdi. Ve harekete geçtiler. 2019 yılının Mart ayında bahsi geçen evde kapsamlı bir arama başlatmaya karar verdiler. Martin Motta'ya ait olan bu eve baskın düzenlenecekti. Tanığın tarifine göre şu anda kapalı olan berber salonundan 4 kilometre uzaktaydı. Kalıntıları arama çalışmaları ahşap çitle korunan arka bahçeyle başladı. Kadavra köpekleri önce arka bahçeyi aradı ve şüpheli bir yer tespit ettikten sonra adliye antropologların da dahil olmasıyla kazı çalışmaları başladı. Ve bu kazılar sonucunda üzerine beton dökülmüş bir mezar keşfettiler. Kazmaya devam ettikçe çıkanlar ise onları nihayet sonuca götürüyordu. Bir leğen kemiği ve gövdenin bir kısmı çıkarıldı. Bu kalıntılar ile bir kimlik tespiti yapılması gerekecekti. Ve dedektifler, genetik şecere ve DNA dizileme konusunda uzmanlığa sahip, bizim de eski vakalardan bildiğimiz, bağımsız bir laboratuvar olan Outram ile temasa geçti. Ve laboratuvardan, kimlik testi yapılabilmesi için, gelişmiş DNA testi gerçekleştirmeleri istendi. Outram laboratuvarı, kemiklerden DNA çıkarabildi ve tam bir DNA profili geliştirebildi. Ancak, ne yazık ki bu profil, yerel eyalet veya ulusal veri tabanlarında bir eşleşme sağlamadı. Kurbanın kimliğinin belirlenmesi için ikinci yol, DNA profilinin kapsamlı soyağcı araştırması ve genetik eşleşmeler yoluyla bir aile ağacı oluşturmak olacaktı. Ve sonunda kurbanın aile üyelerinin hala Ohio ve Kaliforniya'da yaşadığı belirlendi. Ve bu kişilere ulaşıp George Sites'ın kayıp vakası ile ilgili sorular yönelttiler, onlara ne olduğunu sorup bu hikayeyi bir de onlardan dinlediler. Ve bu ailenin DNA örneği de vermesiyle sonunda cesedin George Clarence Sites'a ait olduğu kesin olarak belirlendi. Ayrıca bu aile, video boyunca kullandığımız Sites'ın asker üniformalı fotoğrafını dedektiflerle paylaştı. Dedektiflerin asıl sorusu, Martin Motta'nın bu cinayeti neden işlediğiydi. Onların teorilerine göre Sites, her zamanki gibi berbere gitti ve Martin, onun yanında fazla nakit parayla gezdiğini biliyordu. Sites'dan para istedi ve Sites reddetti. Bunun üzerine Martin, onun parasını çaldı. Ardından Sites'ı öldürüp, sevgilisiyle birlikte, evinin bahçesine gömdü. 75 yaşındaki Martin Motta, Queens İlçe Bölge Savcılığına getirildi. Ve kasten adam öldürme suçundan mahkemeye çıkarılıp tutuklandı. Mahkeme salonunda Martin Motta'nın oğlu da vardı. Oldukça üzgün ve şaşkın görünüyordu. Babasının bu olanlardan kendisine hiçbir şekilde bahsetmediğini söyledi. They got their justice. I'm okay with it too. Ekim 2022'de görülen davasında Motta, adam öldürme suçunu kabul etti. Ve 46 yıl boyunca adaletten kaçtıktan sonra George Clarence Sites'ı öldürmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzlem videosuna geçmeden önce yapacağınız olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorum bizim daha çok kişiye ulaşmamıza, daha kaliteli içerik üretmemize yardımcı olacak. Lütfen bu videoyu beğenip video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazınız. Lauren Agee, Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde doğdu. Annesi, üvey babası ve 3 kardeşiyle birlikte Tennessee, Hendersonville'de yaşadı. Lauren, eğlenceliydi, popüler bir kızdı, aile ilişkileri iyiydi ve önünde heyecan verici bir geleceği vardı. 2015 yılının Temmuz ayı ortalarında, annesi Sherry'e, arkadaşıyla birlikte, Wakefest'e gidip gidemeyeceğini sordu. 3 günlük bir wakeboarding turnuvası olacak, ayrıca orada partiye katılacaklardı. Annesi ise, birlikte gideceği arkadaşı olan, Hannah Palmer'a pek sıcak bakmıyordu. Ancak kızına müdahale edebildiği noktalar, her ebeveyn gibi sınırlıydı ve festivale gidişine engel olamadı. Hannah ve Lauren, Wakefest için yola çıktı ve yolda giderken, bu anı ölümsüzleştirip, sosyal medyada paylaştılar.
Bu festivalde Hannah'nın yeni erkek arkadaşı Aaron Lilly ve arkadaşı Christopher Stout ile bir araya geldiler. Lauren, kendisinin ve Hannah'nın kamp alanında bir kulübede kalacaklarını düşünüyordu. Ancak festival alanında, bu 4 kişilik grubun açık havada, tehlikeli bir uçurumun kenarında, kamp alanında uyuyacaklarını öğrendi. Kamp alanlarına ulaşmak için, bu 4 arkadaş, gölü kanoyla geçmek zorunda kaldı. Ardından kendilerini dik uçurumdan yukarı çekmek için, bir kalın ip kullandılar. Aaron ve Hannah için bir çadır, Lauren ile Christopher için ise, paylaşacağı büyük bir hamak vardı. Bu hamak 2 ağacın arasına asılmıştı ve kelimenin tam anlamıyla, uçurumdan sarkıyordu. Lauren ve Christopher'ın, hamakta çekilmiş bu fotoğrafının, Lauren'ın çekilmiş son fotoğraflarından biri olduğuna inanılıyor. Dörtlü kamp kurdu ve akşam için limana geri döndü. Geri dönmenin 2 yolu vardı, ya adımlarını takip edecekler, ya da uçurumdan suya atlayacaklardı. Gölün yarısına kadar batmış, çentikli kayalar vardı, ancak uçurumdan atlama, Wakefest'e özel, eğlenceli bir olaydı. Bu yüzden, tehlikeli olmasına rağmen, 4 genç bunu yapmaya karar verdi. Uçurumdan atladılar ve Lauren suya indiğinde, kafasını bir kayaya çarptı, ardından kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Yine de Lauren, bir arkadaşının, sürekli onunla ilgilenmesi sayesinde, keyifsiz de olsa partiye devam edebildi. Parti bitmiş, kamp alanlarına döneceklerdi. Arkadaşları, kaldıkları uçuruma geri dönmek için, yine aynı tehlikeli yolculuğu yapacaktı. Ancak, Lauren gitmek istemiyordu. Arkadaşı Cassie'ye, onun yanında kalıp kalamayacağını sordu. Cassie üzülerek, kamp çadırlarında yer olmadığını söyledi. Ardından Lauren, kampta olmayan arkadaşı, Jade'e mesaj atıp, iyi vakit geçiremediğini söyledi. Evine dönmek istediğini söyledi, gelip onu almasını istedi. Lauren'ın bu çağrısı üzerine Jade, onu defalarca geri aramaya çalıştı. Wakefest'teki kalabalıktan dolayı, hatlar az çekiyordu, tüm arama çabalarına rağmen, Lauren'a ulaşamadı. 26 Temmuz sabahına uyandıklarında, kamp güvenlik görevlilerine giden 3 kişi, arkadaşlarının kayıp olduğunun bilgisini verdi. Bu 3 kişi, Hannah, Aaron ve Christopher'dı. Lauren'ın ayakkabıları, cep telefonu ve diğer kişisel eşyaları, hala hamağın yanındaydı. Ancak, Lauren'dan bir iz yoktu. Uyandıklarında, Lauren'ın olmadığını fark etmişlerdi. Üçlü, kamp alanına döndüklerinde, hepsinin sarhoş olduğunu ve Lauren'ın, Christopher ile paylaştığı hamakta uyuduğunu belirtti. Gece yarısı saat 3'ten sonra, Lauren'dan bir ses duymamışlardı, sorunsuz bir şekilde uyuyordu. Aynı gün öğleden sonra, bir balıkçı ve oğlu, gölde balık avlamaya çıkmışlardı. Suyun üzerinde bir pembe şort gördüler, oraya yaklaştıklarında ise, ne yazık ki Lauren'ın cansız bedenini buldular. Hemen bu olayı, festivalde güvenlik görevlisi olarak çalışan, şehir dışından bir polis memuru olan, Chris Yarchuk'a bildirdiler. Polislerin bu olayla ve o gün yaşananlarla ilgili, güçlü şüpheleri vardı. Lauren'ın kafasının arkasında ve omuz bölgesinde, çok fazla kan vardı, hatta göğsünde, bir ısırık izini andıran, bir şey fark ettiler. Polis Chris Yarchuk, bu olay hakkındaki şüphelerinde yanılmadığını söyledi, çünkü boğulma süsü verilmiş, bir cinayet gibi duruyordu. Bildiğiniz gibi, boğulan insanlar batardı, ancak Lauren'ın cansız bedeni, suyun üstünde yüzüyordu. Görevli polisler, Lauren'ın arkadaşlarının, onu bulmak için, fazla çaba göstermediğini hissediyorlardı. Üçü de Lauren'ın tüm eşyaları, hamağın yakınlarında olmasına rağmen, marinaya geri döndüğünü düşünmüşlerdi. Ve çapraz sorguya alındılar. Hannah, Aaron ve Christopher, farklı ifadeler veriyorlardı. Olay günü hakkındaki hikayeleri, sürekli değişiyordu. Organizasyon görevlisi Diana Elder da, bu 3 arkadaşla konuştu ve şüpheli buldu. Konuştukları sırada Hannah, Lauren'ın bilinmeyen bir adamla, tekneye bindiğini iddia etti. Ve Diana da bunun, tamamıyla yalandan ibaret olduğunu düşündü. Lauren'ın cansız bedeni otopsiye gönderildi ve yapılan otopsi sonucunda, parmaklarının ve burnunun kırıldığını, sırtında ve kalçasında morluklar, kanamalar olduğunu belirlediler.
Ayrıca kanında yasal sınırın 2 katı alkol tespit edildi. Şaşırtıcı bir şekilde ise Laura'nın ciğerlerinde çok az su vardı. Bununla birlikte bazı insanlar, oldukça nadir olmasına rağmen, kuru boğulma olarak bilinen, akciğerlerde su olmadan boğulabileceğini söylediler. Yine de DeKalb ilçesi yetkilileri, Laura'nın ağır travma ve olası boğulma nedeniyle öldüğüne karar verdi. Ve 2 aylık bir soruşturmanın ardından, Laura'nın davasını kapattı. Laura'nın uçurumdan düştüğüne, ağır travma geçirdiğine ve boğulduğuna karar verdiler. Öyle ki uçurumun kenarında çeşitli bitki örtüleri vardı, suya ulaşmadan önce bunlara dolanmaması, yakalanmaması imkansızdı. Garip bir şekilde, otopsi fotoğraflarında, Laura'nın göğsünde, Aaron ve Christopher'ın kanosunun önünde bulunan, metal şeklin izi vardı. Polisler ise, bu yaralanmanın, cesedini kıyıya taşıyan kurtarma botundaki, izle eşleştiğini söyledi. Laura'nın annesi Sherry, DeKalb County Polis Departmanı'ndan bir telefon aldı. Laura'nın hastanede olduğu, hastaneye gelmesi gerektiği söylendi. Ve hastaneye vardığında, kızı Laura'nın öldüğü bilgisi kendisine verildi. Ayrıca Sherry'e Laura'nın arkadaşlarının sorgulanıp, ardından serbest bırakıldıkları söylendiğinde, fazlasıyla öfkelendi. Ve bu sözde arkadaşlar, Laura'nın cesedi bulunduktan sonra, pazar günü kamptan ayrılmadı. Eğlenmeye ise, kaldıkları yerden devam ettiler. Hatta Chris Stout, Laura'nın ölümünden sonra Instagram'da, tuhaf ve bir o kadar da iğrenç fotoğraflarını paylaştı. Şimdiye kadarki en iyi hafta sonu. Sherry, Aaron ve Christopher asla Laura'nın için üzülmedi, yas tutmadı, gözyaşı dökmedi. Laura'nın düzenlenen cenaze törenine katılmadı. DeKalb polisi tarafından hayal kırıklığına uğratılan Laura'nın acılı ailesi, kendi soruşturmasını yürütmesi için özel dedektif Sheila Wysocki'yi tuttu. Wysocki, otopsisinde ilk raporda hiç bahsedilmeyen bir şey buldu. Laura'nın boğazında kanama vardı. Ayrıca polisin ihmalleri bunlarla da bitmedi. Soruşturmayı yürüten dedektifler, hiçbir 911 aramasını dinlemediklerini itiraf ettiler. Laura'nın telefonundaki mesajlar silindi ve tanıklarla yapılan görüşmelerin kayıtları hiçbir zaman tutulmadı. Olay yeri asla kontrol altına alınmadı, giriş çıkışlara her zaman izin verildi. Herhangi bir kanıt numaralandırılmamış veya paketlenmemişti. Ayrıca Laura'nın tırnaklarından alınan örnekler de dahil olmak üzere, tek bir DNA testi bile yapılmadı. Sherry, kızının sırt çantasına, uyku tulumuna ve o hafta sonu kampa götürdüğü kıyafetlere ne olduğunu asla öğrenemedi. Bu nedenle 2016'da Sherry, eski federal savcı Alex Liddell ile iletişime geçti. Hannah Palmer, Aaron Lilly ve Christopher Stout'a $10 milyon bir dava açması için anlaştı. Üçü de ifade vermek zorunda kaldı, ancak sadece savunmalarını yazmayı tercih ettiler. Ayrıca 2017'de Laura'nın öldüğü geceyle ilgili yeni bir tanık ortaya çıktı. Chris Brown, kızı ve eşiyle birlikte gece yarısı kamp alanındaydı. İskeleye doğru yüzen genç bir adam gördüğünü söyledi. Genellikle gölün o kısmında tekneyle seyahat ederlerdi. Bu yüzden özellikle gecenin o saatlerinde yüzmek oldukça tehlikeliydi. Adam öksürerek ve su kusarak rıhtıma tırmandı, neredeyse boğulacağını söyleyerek arkadaşlarını aradı. Chris Brown'un o adam ve kıyafetleriyle ilgili tarifi, Aaron Lilly ile eşleşiyordu. Bu süper bir gelişmeydi, ancak görgü tanıkları, Laura'nın aynı günün öğle saatlerinde, marinadan canlı ve sağlıklı bir şekilde ayrıldığını söylediler. Böylelikle, bu tez de çürümüş oldu. Olaya ilk müdahale eden kamptaki polisler, Laura'nın boyunda ve ağırlığındaki bir mankeni, defalarca uçurumdan aşağı fırlattı. Bu deneyler sonucunda, ikisi de mankeni suya indirmeyi başaramadı. Chris Yarchuk, mankenin uçurumdan suya ulaşıp ulaşmayacağını görmek için, deneyi uçurumun ortasından bile denedi. Ancak, yine yapamadı, başarılı olamadı. Mart 2017'de bir yargıç, Hannah'nın aleyhinde yeterli kanıt olmadığı için, davasını düşürme kararı verdi. Ancak, Aaron ve Christopher aleyhindeki davalar, hala devam ediyor. Aaron ve Hannah, artık evliler ve Güney Florida'da yaşıyorlar.
Videoyu bitirmeden önce soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.